Selamlar sevgili dostlar. 2 katlı karavanımızın yeni karavan turuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz son videoda sobadan çıkan bir yangın tehlikesi vardı. O koltuğun yerini değiştireyim derken ben karavanın neredeyse üst katını komple değiştirdim. Çünkü sevmediğimiz yerler de vardı. Bazı yerlerde başka güncellemeler de varken yeniden bir karavan turu çekeyim dedim. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni karavan turu başlasın. İlk defa bu karavan turunu izleyecekler için dışından da şöyle kısaca bahsetmek gerekirse aracımız İstanbul'da Kadıköy-Pendik arası çalışan bir belediye otobüsüydü. Güler Yüz Kobra 2007 model bir çift katlı otobüstü. Onu biz aldık ve komple soyup yeniden baştan dışını da içini de yani komple değiştirdik. O yüzden de 2023 model diyebiliriz bu araca. Karavanımız bu arada otomatik vites. Kullanımı çok keyifli ama biz çok gezmeyi tercih etmedik. Çünkü boyutlarından ve biliyorsunuz mazot durumlarını ondan dolayı otobüsümüzü böyle daha çok park halinde kullandık küçük bir tur sonrasında. Ölçülerinden bahsetmek gerekirse aracımız 10,5 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde, 2,5 metrede genişliğinde bir araç. Trafik kurallarına, kanunlarına uygun, köprülerin altından falan geçiyor yani. O çok soruluyor. Onun da bilgisini vereyim. Sadece köy yollarında falan dikkat etmek gerekiyor. Biz arkasına açılır bir balkon yaptık. Orası bize ekstra bir alan sağlar dedik. Tabii ama sabit durduğumuz için açıkçası orayı kullanma gereği duymadık. Gerek kalmadı. Çünkü zaten bahçe tamamen bize ait olduğu için buraya rahatça kullanabiliyoruz. Ama sonradan dahil ettiğimizde kullanırken bence çok kullanışlı bir alan olduğunu düşündüğüm bu kış bahçesini ekledik. Hadi gelin kış bahçesinden başlayalım. Bura sonradan dahil ettiğimiz ama iyi ki dahil ettiğimiz dediğimiz bir yer oldu. Çünkü karavanda genelde uzun ve ince işte 2,5 metre genişliğinde ama uzunlamasını alanlar oluyor. Böyle bir kara bir alan bulmak çok mümkün değil. Ancak böyle açılan falan dışarıya yanlarına doğru açılan genişleyen karavanlar yapıyorlar. Onlar da mümkün. Bu alan bize o yüzden çok keyif verdi. Hem de zaten mutfağımız birazdan göreceğiz alt katta olduğu için oradan böyle gelip burada yemek yemek, burada misafir ağırlamak ve yaz kışa da uygun olduğu için de rahatça da burada böyle dışarıda bir alanımızın olması bize çok keyif verdi. Tabii bu sabit bir karavan için uygun ama bunların şişme çadırları falan var. O modellerde kış bahçeleri gezen karavanlar için de uygun olabilir. Bu arada buradaki bu bambu yemek masası da çok kullanışlı. Ekstra başlarına da sandalye koyduğumuzda böyle 6-7 kişi rahatça ağırlayabiliyoruz. Karavanda böyle bir yer lazımdı. Burası da o yüzden bize çok kurtarıcı oldu. Tabii aynı zamanda da giriş çıkışlarda ayakkabılarımızı, montlarımızı falan koyacağımızda bir alan daha olması. Girişte böyle bir şeye ihtiyaç vardı. O yüzden karavana sonradan ilave edilen en kullanışlı alan oldu diyebilirim. Evet, geldik şimdi mutfak alanımıza. Bu alt katta neler değişti derseniz öncelikle hepinizin içini rahatlatacak bir haber vereyim. Karavanımızın ön tarafı biraz eşyaları istiflediğimiz yerde. Bunlar işte diğer yeni yaptığımız karavanın eşyaları vardı. Biraz da başka kendi ıvır zıvırlarımız vardı. Koydukça da koyuldu falan, orası böyle bir atıl alana dönüşmüştü. Videolarda da kötü bir görüntü oluşturuyordu. Dedim ki hazır Ümit'ciğim karavanı böyle derliyorsun topluyorsun bari orayı da hallet deyip komple boşalttım, temizledim. Herhalde bu da birçoğunuzun hoşuna gitmiştir. Alt katta başka ne yaptığını Ümit derseniz de buradaki mutfağı belki bilenler biliyordur. Burada bizim karavan tipi bir fırınımız vardı. Biz o fırını yeni yaptığımız karavana dahil ettik. Çünkü burası artık sabit durduğu için hem de tüp almak getirmek her zaman daha masraflı oluyor. Elektrikli bir ocağa ve elektrikli bir fırına geçtik. Tabii bu çok kullanışlı oldu karavan için. Özellikle böyle sabit duruyorsanız. Tabii buna döndürürken de yanındaki dolaplar da değişmiş oldu. Otomatikman bize böyle çok geniş koca 2 tane dolap yeri
ve altında da çekmece yeri. Şimdilik o daha tam bitmedi. Oraya da böyle bir çekmece alanı da kazanmış olduk. Depolama alanı mutfakta bayağı ev gibi oldu. En çok herhalde bu mutfakta takılınan kısım, her seferinde vurguladık ama bu darlıktan bahsediliyor. Bu mecbur yapılan bir şey. Önceden de bahsetmiştik aracın. Çünkü bu altlarında tekerlerine ne denir ya, bir şeyleri var ya, onlar var. O yüzden onları örttük. Boşluklarına da dolaplar falan yerleştirdik. Yani bunları biz koymasak da zaten burada bir yükseltiler var yani o tekerlerin davlumbazları. Teker davlumbazları olduğu için yani bunu koysak da koymasak da buraya hani koltuk yapsaydınız falan diyenler oluyor. Yapılacak bir yer yok. Yani hani şuraya fırını koyacağım desen de burada davlumbaz olduğu için fırını da yerleştiremiyorsun. Mecburen bir yere lavabo, bulaşık makinesi koyduk. Bu tarafa da fırını koyduk. Yani böyle kullanmak zorundaydık. O yüzden böyle kullandık. Onun haricinde hemen arkanızda biliyorsunuz zaten bir oturma alanı vardı. Orası da böyle artık daha böyle bir ferahlık kattı karavanımıza. Alt katımızdaki güncellemeler, şoför kısmının toparlanması, bu fırın, ocak ve dolabının güncellenmesiyle beraber bu şekildeydi. İsterseniz şimdi artık yavaş yavaş en çok değişim olan üst katı doğru geçelim. Arkadaşlar üst kata geçmeden de videomuzu beğenip destek olmak, böyle hype'layıp da böyle üst sıralarda hype'la çıkartmak isterseniz çok mutlu olurum. Desteklerinizi, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Hadi o zaman üst katı devam edelim. Spending the night in Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. Öncelikle bu çalışma alanındaki yaptığım güncellemeden bahsedeyim. Burada biliyorsunuz şu gördüğünüz dolap burada yanlamasınaydı. Eskiden de böyle bir görüntü koyarım ki hatırlarsanız. Sandalye böyle ters durduğu için, yani şöyle durduğu için, böyle durduğu için hem ben çalışırken buradan geçişi engelliyordu. Tuvalet, banyo ve yatak odası bu tarafta olduğu için de geçilmesi de gerekiyor. Otomatikman bu çok engelliyordu ve biraz da tehlikeliydi aslında. Bu geriye doğru böyle merdivene doğru kayma ihtimali falan da vardı. Ve şu ne kadar güzel dursa da çalışma yüksekliği olarak biraz alçak kalıyordu ve benim çalışmamı da zorluyordu. Bunların hepsi birleşince orada bir değişiklik yapmak istiyorduk zaten. Ben de hazır bu salon, sizin şu an durduğunuz yer olan salon kısmında değişiklik yaparken burayı da bir güncelleyeyim dedim. Bu gördüğünüz masayı az önce alt katta gördüğünüz o kış bahçesinin zemininden kalan tahtalardan yaptım. Biraz da uzayı hatırlatan bir tasarım oldu. Öyle onun da masaları böyle balık sırtıydı ve aynı şekilde böyle bir ayağı vardı. Bildiğimiz bir yoldan gidip böyle küçük ufak bir masa yaptım. Gayet kullanışlı, güzel bir masa oldu. Bu sandalyede biraz kırılmalar falan vardı. Onu sağlamlaştırdım ama sandalyem görüntü olarak güzel olsa da çok kullanışlı değil. Burada biraz alanı şöyle kullandım. Burada geniş bir alan kalsın diye hafif şu ısıtıcı dolabın üzerine doğru
doğru kaydırdım ki burayı da böyle üstüne gelerek arkada geniş bir alan bıraktı. Böyle bir güncelleme yaparken tabii buranın dolabını da bu tarafa geçirdim. Bununla ilgili belki değişiklik yapabilirim ileride yine. Bu dolap burada dolap olarak kaldı ama kullanışsız da bir dolap gibi de oldu. Yani buraya bir dolap koyacaksam daha geniş, daha kullanışlı bir dolap koyulabilir veya başka bir şey yapılabilir. Bilmiyorum. Aklınıza sizin burayla ilgili bir şey gelirse siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Burayı ona göre değerlendirebiliriz. Burada güzel bir alan var çünkü. Raflarda biraz değişiklik yaptım. İçinde eski fotoğraf makinelerim orada çok göze gelmiyordu. Bu tarafa aldım. Buradaki güncellememiz de böyleydi. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Taking that tug out of the mud. Bro, probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go. Bunun arkasında hemen gördüğünüz tuvalet ve banyoyu belki ilk defa izleyenler merak edebilir. Oranın görüntülerinden de ekleyip the password, back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them hills, we running up. Hotel bar after the gig. Something to sip and getting drunk. For the case, oh baby, we gonna dip. Was on bad in them apartments. Started hitting the target, started flooding them. aynı zamanda da yatak odasında duran dolaplarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle tam kapının sağına soluna koymuştuk. O hem alanı daraltıyordu hem de kapakları açmak falan çok kullanışlı değildi. Sonra bir gün dururken ya bunu çevirsem böyle acaba yine oraya sığar mı diye düşünürken gittim bir denedim. Baktım oluyor. Onları da çevirdim ama böyle dolap kapaklarımız biraz menteşelerinden ayrıldı, çekmece ayrıldı falan, oralarda biraz sorunlar yaşadığım için onun görüntüsünü oraya açıkçası tam yetiştiremedim ama ilerideki videolarda görürsünüz zaten. Oraları da halletmiş olacağım. Go, 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 go. Aynı zamanda yatak odasında yatağın üstündeki klima ve burada da hemen arkanızda da bir klima var. İkisini karavana sonradan dahil ettik. Çünkü burada karavan tipi bir klima kullanmıştık Turman'ın ama hiç memnun kalmadığımız için, yani hiç soğutmuyordu gibi bir şeydi. O yüzden onu söktük, attık, hatta duruyor öyle. Çöp gibi boşa giden bir şey oldu. Ev tipi bir klima kullandık. Bu gerçekten burayı hem ısıtmada bize çok faydalı oldu hem soğutmada faydalı oldu. Isıtma demişken de biliyorsunuz zaten burada bir ısıtma sistemimiz vardı. Ama o da elektrik çok harcadığı için, gazda sürekli gidip alıp gelemediğimiz için, böyle gezmediğimiz, mobil bir hayatımız olmadığı için çok kullanışlı olmadı. Klimalar burada çok işimize yaradı açıkçası. Sadece soğutma değil, aynı zamanda da ısıtma olarak da biri o taraftan biri bu taraftan da açıldığı zaman üst katı komple ya serinletiyor ya da ısıtıyor. Tabii çok eksi derecelerde klimanın sıcaklığını biliyorsunuz çok fazla yeterli olmadığı için de orada sobamıza geçiyoruz. Soba demişken de artık sizin durduğunuz ve karavanda en büyük değişiklik yaptığımız oturma alanına geçelim. Thunder calling down my name. Yeni salonumuza hoş geldiniz. Alaska'nın en güzel alanlarından biri oldu bence. Çünkü aşağıda da bahsetmiştim. İnce uzunlama bir alan olduğu için iki koltuk karşılıklıyken ortada dar uzun bir alan vardı. Şimdi böyle L koltuğa çevirince burası böyle daha kare bir alan oluşturdu. Zaten ilk yapım aşamalarından bilirseniz buraya böyle bir L koltuk koymaya çok uğraşmıştık ama bu balkonun önünü kapatıyor diye, oradan geçişi zorlar diye biz bunu yapmaktan vazgeçmiştik ve karşılıklı iki koltuk koymuştuk
Ama şimdi balkon görüntüsü çok güzel. İyi ki bu camı kullanmışız. Ama balkona çıkıp kullanıyor musunuz derseniz, geziyor olsaydık evet çıkabilirdik. Ama şu anda hala çıkılmayacak şekilde değil. Gördüğünüz üzere burayı yarım bıraktım. Bu kapısını açıp buradan geçiş yine sağlanabilir. Sürekli girilip çıkılacak bir yer olmadığı için de küçük bir geçiş alanında bıraktım. Ama böyle sabit yaşamda açıkçası her yere çıkabildiğimiz için o balkon bize çok çıkmak istediğimiz bir yer olmadığı için o yüzden de koltuğu böylemesine kullandım L koltuk olarak. Ya hem kullanım olarak kare bir alan oldu. Televizyon izlemek isterseniz veya şu ortadaki geniş alanda yemek yemek veya yerde ne bileyim bir şeyler yapmak, namaz kılarken mesela burada kılıyorum. Onun için çok faydalı oldu. Hem sobanın kenarları açılmış olduğu, yandığında bu yanından da o yanından da öbür yanından da böyle ferah ferah görebiliyoruz. Hem de şu dolabı zaten televizyon dolabı olarak ilk düşünmüştük. Asıl yerine de gelmiş oldu. Güncellemek benim çok hoşuma gitti. Kullanırken de gerçekten çok kullanışlı. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Tabii sadece keyfi anlamda değil, kullanış anlamında da bu değişikliği yapmak mecburiydi. Çünkü biliyorsunuz sobadan böyle koltuğun yanıp az kalsın yangın çıkarıyordu. Sobanın etrafını biraz açmam gerekiyordu en azından. Böyle yakın tutmamam gerekiyordu. O anlamda bu çok güzel oldu. Şu anki kullanımıyla etrafını çok yüksek derecelerde bile denedim. O arkasına koyduğum yansıtıcı sayesinde de etrafına hiç böyle zarar vermeyecek hale geldi. Yani şu an sobayı istediğim gibi yakabiliyorum ve hiçbir tehlike oluşturmayacak şekle geldi. O koku falan diyordum ya, hepsi de bitti. Keşke başından beri böyle yapsaymışız dedim ama bu da bir tecrübeydi. Soba kısmından bahsederken şundan da bahsetmek gerekir. Sobayı sonradan boyattığımız için biraz böyle boyalarında yıpranmalar falan oldu. Bunu üstüne biz rütuş yapsak da yine de o boyalar böyle bir gidiyor. Belki seneye kışa girmeden buraya böyle yeni bir soba alınabilir. Bilmiyorum artık. O zamana kadar neler olur ne biter bilmediğim için belki soba bir güncelleme isteyebilir diye düşünüyorum. Onun haricinde koltuktan da bahsetmem gerekirse bu değişimden sonrasında, yani önceden böyle karşılıklı olduğu için arada şöyle 80 santimlik bir boşluk vardı. Şimdi burada kocaman bir küsürlük bir boşluk çıktı ortaya. Bu neye faydalı oldu? Burada birileri geldiği zaman biz karşılıklı oturduğumuzda dizlerimiz dizlerimize değiyor gibi böyle değişik bir şey oluyordu. Yani çok rahat olmuyordu. Hani arada bu kadar mesafe olsaydı karşılıklı oturmak sorun olmazdı ama bir sehpa bile koyamıyorduk yani. Koyduğumuz zaman geçiş kapanıyordu falan. Çok da kullanışlı değildi açıkçası. Burada geçen arkadaşlarım geldi. 4-5 kişi böyle buraya oturduk. Televizyon izlemek istediğimizde çok rahat izleyebiliyorduk. Sohbet ederken birbirimizle iletişimimiz çok daha rahat oluyordu. Aynı zamanda ortada 2 tane sehpayı da kullandığımız zaman da hani buradan kalkıp geçmek gitmek de çok rahattı. Bu değişim karavana bambaşka bir vizyon kattı diyebilirim. Bence görünüş olarak da çok güzel oldu. Teknik olarak da çok güzel oldu. Ve karavandaki değişiklikler, güncellemeler böyleydi dostlar. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left. Sizden ricam, destek olmak isterseniz bu karavan turumuzun güncellenmiş videosu daha çok kişiye ulaşmasını destek olmak isterseniz videomuzu hype'layabilirsiniz, beğenebilirsiniz ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Tabii biliyorsunuz ben bu aralar karavanda tek başıma yaşadığım için de bu durumdan dolayı biraz vaktim bollaştı. Aslında bir şeylerle de uğraşmam iyi geldiği için de karavanın içindeki değişiklikleri yaptım. Tabii koltuk kısmı mecburiyetten doğdu ama devamında da bununla uğraşmak kafamı dağıttı. Biraz daha farklı şeylerle ilgilenmek iyi geldi diyebilirim. Böyle arkadaşlar, Alaska'mızın güncel yeni hali bu şekilde. Sizin karavanda bence şurayı da değiştirseniz daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa yorumlara bana bildirebilirsiniz. Şu aralar hazır boştayım. Onlar belki aklıma yatan şeyler olursa onlarla uğraşabilirim. Biliyorsunuz havalar da güzelleşti. Bahar geldi. Hatta böyle artık yazı hissettirecek. Güneş açıyor, hava ısınıyor. Enerjiler de böyle daha güzelleşiyor. Umarım bundan sonra karavanımızda güzel anılar biriktirmeye de devam edeceğimiz bir hayatımız olur. Dualarınızı da eksik etmeyin. Umarım hepimiz için her şey gönlümüzce olur dostlar. Böyle bir karavan hayali olanlar da varsa inşallah çok çok daha güzellerine de sahip olur. Bu haftalık videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing
I taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave.